Şimdi yaprak topladığı ışığı içindeki minnacık odalarına hapseder. Yaprağın olayı burada başlıyor bak. Yaprağın içinde küçücük odacıklar var. Yapraktaki kloroplastlar ışıktaki fotonlarını adeta elleriyle o odalara atıyor. Sayısız. O küçücük odalarda fotonlar çarpıyor. Güneşin ışığının enerjisi açığa çıkıyor. Bak şimdi. Işığın içindeki bu enerji neye dönüştürülüyor? Şekere dönüştürülüyor. Şeker ne demek biliyor musun? Bitkinin tek gıdası. Hayvanın tek gıdası. İnsanlığın, uygarlığın tek gıdası. Öyle. Çikolatadan başka şey yemeyenler var aramızda değil mi? Şekere bu şekilde dönüştürüyor. Bak şimdi. Bu yaprak buymuş. Bir de yaprak o kadar enteresan ki tuzlu veyahut kurak bir toprakta kalın olur, ince dar olur, mumlu ya da dikenli bir yapıda olur ki suyu güneşle terk etmesin. Çünkü güneş çok vurursa buharlaşacak. Aman ben suyumu vermeyeyim. Böyle bol sulak yerlerde ise tam tersi olur. Geniş, yaprak incecik, ucu böyle çok serbest, naif olur. Niye? Bu sefer de fazla suyu rahat vereyim diye. Bak şimdi. Bu yaprakların altında da stomalar var. Stomalar da bu sefer aşağıda başka bir görevi görüyor. Karbondioksiti alıp oradaki özel hücrelerle hapsetme görevi geliyor. Daha sonra bu karbondioksitler neye dönüşecek? Fotosentezle oksijene dönüşecek. Yaprak Allah'ın binbir ismini tanıtan bir kitap. Şimdi bir örnek vereyim tam açılsın. Şeker pancarı yaprağı. Bu şeker pancarının esprisi gövdesinde mi, yaprağında mı, fabrikasında mı? Hangisinde? Yaprağında. Onun fabrikası, üretim yapılan fabrikası değil. Şeker pancarının fabrikası yaprağında. Bak şimdi. Yapraklar güneş enerjisini alıyor, fotosentezle enerjiye çeviriyor. Bak nasıl oluyor? Havadan karbondioksit geliyor mu? Geliyor. Topraktan su geliyor mu H2O? O da geliyor. Güneş ışınları altında birleşiyorlar mı? Birleşiyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? İlkokulda bildiğimiz glukoz var ya. C2H12O6. Glikoz yani şeker ve oksijen bu şekilde üretiliyor. Allah Allah. Canlılar için tek enerji kaynağı şu bahsettiğim. O güneşin ışını yapraklarda glukoza çevriliyor. Glukoza. Bir kimya laboratuvarına gidelim. Karbondioksitle suyu birleştirelim. Glikoz yapmaya çalışalım. Glikoz yapılamıyor. Ama yaprak bu iki molekülü klorofilleri sayesinde alıyor ve Allah'ın yaratmasıyla glikoza yani şekere, enerjiye çevirebiliyor. Allah Allah. Bizim asıl üretime koyduğumuz kökü ise sadece depo. Yani o bitkinin fabrikası yaprakları. Dışarıda onu bizim bildiğimiz normal üretim şekere çeviren fabrikaya bile bu kadar imrenirken şöyle eğri büğrü duran o yaprağın içinde oluşan şu sistemin çıktığı fabrikaya bir insan nasıl hayret etmez? Zaten yanından geçip bakıyoruz ya, vuruyoruz tekmeyi. Bir kere de şöyle yırtalım, maddeten değil manen yırtalım. Ve yaprağın arkasındaki bu muazzam işleyişi sahibi kimdir diye merak edelim. Akıl alır gibi değil mi? 9. Büyüyen cisimler alemi. Efendim? Dur yanlış mı söyledik? C2 diye yazmışım ama. C6, H12, O6. Tamam. Bizim karıştırdığımızı Allah yaratıyor ya. Ya sen söylerken karıştırıyorsun ya. Olaya bakar mısın Allah aşkına ya? Şimdi beni laboratuvara soksalar ne olacak ya? Buradan şeker çıkmaz, limon çıkar yani. Ha? Söylerken karıştırıyoruz. Ya bu an ve an yaratılıyor. Daimi yaratılıyor. Hem de geçerken yanından bakmadığın yaprak var ya, o yaprağı o fabrika yaratmış Allah. Güneşin fotonlarını alıyor, şekere ve oksijene çeviriyor. Ya bu olacak iş değil. Yani az önce konuştuğumuz yasalar içerisinde de yaprak bunu yaratamaz. Yaprağa sebep olarak bunlar giriyor. Yaratılış bizzat Allah'ın elinden dönüyor. Yoksa aynı elementleri alalım, laboratuvar ortamına gidelim. Bitsin bu iş. Olmuyor arkadaş. O şöyle arkadaşına ikram ederken attığın, böyle dişledikten sonra çöpe fırlattığın elma üretilmiyor ya. O elmayı üretemiyorsun. Yani bu yaratılış var olan sebeplerin çok üstünde bir olay. Anlıyor musunuz demek istediğimi? O yüzden perdeyi yırtmak zorundasın. Çünkü o şuursuz neticeleri ne kadar birleştirirsen birleştir, böyle şuurlu bir iş ortaya çıkmıyor. Mümkün değil. Ben diyorum ki 18.000 alemde bu yaratılış faaliyeti devam ediyor. Bu nasıl bir kudret? Böyle bir Allah'a de ki ben sana secde etmiyorum. Biri öyle diyor ya yani. İnsanın varoluş tabiatı için yani onun yerde eğilmesi karakterine zarar verici bir şey. Olur mu ya? Bu kainatın sahibinde secde etmek insan için en büyük şereftir.
şu acizliğe bak, şu kudrete bak, şu merhamete bak. Bir de tutmuş beni yaratmış. Ya Rabbi, yani ne ihtiyaç vardı haşaya? Şurada bir makam görüşmesine giderken onu telefon açıyorsun. Beni yaratmış, şah damarından da yakın. Seninle konuşuyorum diyor ya. Ya Rabbi, biz kimiz yani, bizi yarattın? O kadar mı değer verdin? O kadar değer vermiş. Beni yaratmış, sevdiğim ne varsa onu da yaratmış. Bir de diyor ki bunlar bir şey değil, gölge bunlar. Sen bir de cennette gör diyor. Bu Allah'a secde etmeyeceksin ha? 2 kuruşluk adama ceket ilikliyorsun. Ne yaratmış arkadaş? Cennetin var, cehennemin var. Ha? Neye korkuyorsun, neyine seviyorsun? Ha? Cenneti yok, cehennemi yok. Ha? Karnı ağrıdı mı kıvrılan adam. Bu adama gömlek ilikliyorsun sen. Kainatı sahibi seni de yaratmış, secde etmiyor. Ya bu normal mi? Normal mi yani? Çok üzücü bir hal ya. Çok üzücü bir hal ya. Böyle bir Allah seni davetine çağırıyor. Gel, aynı o sahabenin yürüdüğü yoldaki gibi adımlara bas diyor. Bahanelerin bitmiyor. Şu işim, şu gücüm, şu önemim. Cahilliğimiz bitmiyor ya. Ne engel, ne engel. Canlarını bile feda etmişler. Allah'a vasıl olabilmek, onu tanıyabilmek, onu anlayabilmek için. Bakın şurada birazcık tanımaya çalışıyoruz. Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam ne demiş biliyor musunuz? Ma arafnâke hakka marifetike ya maruf. Ben seni hakkıyla tanıyamadım, ey bilinmesi gereken. Şimdi o bunu diyecek. Bizim ömrümüz aman dünyanın önemli işlerinde. Prense bak. Çok gafletin dibinde olduğumuz bir asırdayız ya. İyi tutunalım ya, iyi tutunalım. Enteresan bir gaflet dönemindeyiz. Tarih görmemiş böylesini yani. Yumruk kadar mide için koşturulan işlere bak yani. Allah Allah. Çok enteresan yani. Şu muhatap olduğumuz olayları görüyor musun? Akıl alır gibi şeyler değil bunlar ya. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.